Merhabalar, bugün sizler ile organik, şekersiz, tatlandırıcısız çilek reçeli yapıyoruz. Tarifimiz için 1 kilogram çilek kullanacağız. Dilediğiniz miktarda tabii ki arttırabilirsiniz çilek oranını. Çileklerimin saplarını kopararak büyük olanlarını ortadan ikiye koyarak bir kaseme alıyorum çileklerimi. Eğer minik çileklerden kullanacaksanız sadece sap kısımlarını koparabilirsiniz. Çileklerimin üzerini geçecek kadar şöyle 1 litre koydum ama birazcık daha koyacağım. 1,5 litreye yakın su ilave edeceğim çileklerimin üzerine. 2 yemek kaşığı da beyaz sirke ilave ederek 5 dakika çileklerimi bu sirkeli suda dinlendireceğim. Süreyi çok fazla lütfen uzatmayın. Sirke asitli olduğu için çileğinizin yapısını bozabilir. 5 dakikayı geçmemenizi tavsiye ederim. Sirkeli suda bekletip yıkayıp süzdüğüm çileklerimi şimdi bir tencereme alıyorum. Çileklerimin üzerine ben 1 paket vanilya ilave edeceğim. Verdiği aromaya bayılıyorum vanilyanın. Şimdi çileklerimizi kısık ateşte değil, orta ateşte kapağı kapalı şekilde 5 dakika bir sulanmalarını sağlıyoruz. Kısık ateşte pişirmememizin sebebi çileklerimiz aşırı sulanır. Çok fazla pörsür. Bunu istemiyoruz. Tenceremizin kapağını açtık. Şöyle gördüğünüz üzere yavaş yavaş dibine çileklerimiz suyunu bırakmış. Şimdi 20 dakika kadar çileklerimi pişireceğim. Ağzı açık bir şekilde tenceremi pişireceğim. Tekrar söylüyorum, orta ateşte. Evet, şimdi çileklerime yeni bir aroma vermek için 3-4 adet de karanfil ilave ediyorum. Karanfil, vanilya, hatta tarçın da ilave edebilirsiniz. Reçele verdiği aromaya bayılıyorum. Gördüğünüz üzere çileklerimiz de piştikçe böyle suyunu bırakıyor. Çileklerimiz ocakta pişerken şöyle gelip gidip bir alttan üstten karıştırın ki üstteki çilekler alta geçerek ocağa yakın olsun, ateşe yakın olsun ki onlar da sularını salsın. Şöyle şimdi 20 dakikada tam kıvamına ulaştı benim çileklerim. 20 dakika bu şekilde pişiriyorum. Yavaş yavaş istediğimiz kıvama ulaşmaya başlıyor çileklerimiz. Tariflerimi beğeniyor musunuz? Çok merak ediyorum. Denedikleriniz oluyor mu? Lütfen Instagram sayfamda yemez misin? Orada yaptığınız tarifleri benimle paylaşırsanız ben de diğer takipçilerimle paylaşırım ve bu beni çok mutlu eder. Şimdi artık istediğim kıvama ulaştı çileklerim. Bir tanesini şöyle hop düşürdüm, yakalayarak size göstermek istedim. Şimdi çileklerimin üzerinde oluşan köpüğü alıyorum bir kaşığım yardımıyla. Köpüğümüzü de aldıktan sonra şimdi çileğimizin gerçek kıvamını, çilek reçeli kıvamını vermek için chia tohumu ilave ediyorum reçelime. 2 yemek kaşığı chia tohumum var. Bu reçel kıvamını verecek bizim çileklerimize, şeker kullanmadığımız için, ama müthiş bir reçel oluyor. Ben birkaç kez denedim, lezzetine baktım. Yani diğer reçelleri bir daha tercih edeceğinizi zannetmiyorum, şekerli reçelleri. Şöyle sizlere soğurken kıvamını da tekrar göstereyim. Chia tohumu aynı zamanda çok faydalı da bir tohum. Her zaman mutfağınızda kullanmanızı da tavsiye ederim. Şimdi tarifimizin, isterseniz bu bal kullanacağız. Balı hiç kullanmaya da bilirsiniz. Ama ben şöyle bir lezzetine baktım. Eğer şeker probleminiz yoksa 2 yemek kaşığı kadar reçelinizde bal kullanabilirsiniz. İnanın çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi kullanmaya da bilirsiniz ama birazcık soğuyunca balı ilave etmenizi tavsiye ederim. Şöyle benim balım birazcık kristalleşmiş. Bu aslında balınızın doğal olduğunun göstergesidir.
Bu kristalleşme sizi aldatmasın. Ben 2 yemek kaşığı bal koydum ama 3 yemek kaşığı da koyabilirsiniz ya da hiç de koymayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Şimdi artık reçelimiz hazır. Yavaş yavaş porsiyonlara ayıralım ve artık dilediğimiz şekilde tüketelim. Şöyle kahvaltı kabıma koyarken de kıvamına bakar mısınız? Nefis oluyor gerçekten. Ben yulaflı yoğurt yapmıştım, müslili. Üzerine koyarak şimdi tüketeceğim. İsterseniz ekmeğin üzerinde aklınıza gelen her tarifte kullanabilirsiniz.